Herkese merhaba dikiş sınıfından. Biliyorsunuz okullar tatile girdi bir haftalık. Biz de dikiş sınıfı olarak bir haftalık tatile girdiğimiz için atölyeden yapamıyorum çekimi. Zaten atölyede çok yoğun olduğumuz için ve işlerimizin belli bir saatte yetişmesi gerektiği için bazı teknik bilgilerle ilgili videoları çekmekte zorlanıyorum açıkçası. Temel pantolon kalıbı için gerekli ölçüler. Biz şimdi kendi derslerimizde düz dar etek kalıbı ve düz dar etek dikimi konusunu bitirdik. Fermuarlı, astarlı ve kemerli etek dikimi yaptıktan sonra pantolona geçtik. Ancak pantolonda ben şöyle bir yol izledim. Bunun eğitmeni olan kişiler de beni anlayacaklardır. Basitten karmaşa doğru gittiğimiz için beli kemersiz, fermuarsız ve cepsiz pijama pantolon, lastikli pantolon diktirerek başladık derslerimize. Ama bu bir hafta aradan sonra bu pijama pantolonlarımız bittikten sonra temel pantolon kalıbı için ölçü almaya, kalıp çıkarmaya ve pens hesaplamaya başlayacağız hep beraber. Elbette ki burada dergilerini kullanıyoruz. Elbette ki başka yayın evlerinin dergilerini de kullanıyoruz ama o kalıpları vücudumuza oturtmak, bedenimize oturtmak, pensleri kendimize uydurmak bazen bilgi gerektirebiliyor. Yani daha önce derslerimde de söyledim. Burada dergileri özellikle Alman kadınlarının, Almanların vücut yapısına uygun olduğu için bizim bu coğrafyanın kadınlarının vücut ölçüsüne çok uymuyor. Bununla ilgili ayrıca bir video çekeceğim. Yani niye o dergilerdeki kalıplarda bazen biz üstümüze uyduramıyoruz aynı beden olduğumuz halde. Vücut yapılarımızdaki farklılıklardan oluyor arkadaşlar onlarda. Onu da hatta şimdi hemen not alayım. Onunla ilgili bir videoyu da evdeyken sizin için çekebilirim. Temel pantolon kalıbı için evet hesap makinemi de hazırladım buraya. İlk önce gerekli ölçüleri ve pens hesaplama formülünü vermek istiyorum size. Kendiniz pantolon kalıbı da çıkarsanız, başka bir dergiden de alsanız, nereden nereye ölçeceksiniz, nereden nereye kendinizi kontrol edeceksiniz. Önceki gönderilerimde ve storylerimde bunu sizinle paylaştım. Pantolon için ölçü alma. Bir konu mankeni bulduğum zaman da sınıfta kolay oluyor da evde biraz zor. Konu mankeni bulduğum zaman da manken üzerinde yani kişi üzerinde size ölçü almayı göstereceğim. Özellikle pantolon kalıbında bize çok gerekli olan ölçülerden biri oturuş yüksekliği ölçümüzdür. Oturuş yüksekliği nedir? Ölçüsü nasıl alınır? Niçin önemlidir? Onu da anlatacağım. Aslında etekteki kalça düşüklüğü ölçümüze benziyor biraz. Hangi ölçüler bize gerekliymiş? Bel ölçüsü, kalça ölçüsü, paça genişliği, diz boyu, yan boy ve oturuş yüksekliği ölçülerimiz bize pantolon çizimi için gerekli olan ölçülermiş. Tabi sizler bunu kendi bel ölçünüz, kendi kalça, paça genişliği, diz boyu, yan boy ve oturuş yüksekliğiniz olarak yapmaya başlayacaksınız. En azından benim kursiyerlerim başlayacaklar. Ona da hazırlıklı olsunlar. Pantolon için gerekli olan pens hesaplama formülüne gelince etek için olanını anlatmıştım size. Çok da beğeni aldı. Çok da sorular geldi onunla ilgili. Çok teşekkür aldım. Asıl ben çok teşekkür ediyorum. Demek ki yani pens hesaplamayla ilgili bir sıkıntı ve eksiklik var. Zaman zaman biz de unutuyoruz. Ama formülleri zaten ezberlemek zorunda değilsiniz. Bir tane her zaman söylüyorum. Ölçü ajandanız olsun. Kalıp ajandanız olsun. Orada yaptığınız her işlemi mutlaka günü gününe not edin. Geri dönüp bakarsınız. Çok özür dilerim. Her seferinde ölçü almak zorunda kalmazsınız. Her seferinde pens hesaplamak zorunda kalmazsınız. Tabi bu bizim pens ve ölçülerimiz değiştiği, yani şuradaki ölçülerimiz değiştiği zaman, kilo alıp verdiğimiz zaman buradaki pens hesaplamamız da değişecektir. Herkesin pens hesaplaması da kendine göre farklı olacaktır. Ne yapıyoruz pens hesaplama yaparken? Pens payını bulmak için kalça ölçümüzden bel ölçüsünü çıkaracağız. Bazı modül kitaplarında ki ben onu da söyleyeyim soranlar oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEGEP sitesindeki modül kitaplarını kullanıyorum. Onları ölçü alıyorum ve onlardan anlatıyorum veya onlardan paylaşıyorum. Son derece güzel kitaplardır. İsteyenlere link de bırakabilirim. Özelden yazarsınız veya yorumlara yazın.
Yorumlara yazdığınız zaman o linki herkes görecektir. Bırakmayı unutmazsam zaten ben size bırakacağım. Kalça ölçümüzden bel ölçümüzü çıkarıyoruz. Yani ne? 98'den 74'ü çıkaracağız. Bu kadar basit, etekteki kadar karmaşık değil aslında. Ön pensi hesaplamamız için bulduğumuz pens payını 10'a böleceğiz. Onu yazacağız. Arka pensi bulmak için de kalan pens payımızı 6'ya böleceğiz. Nasıl yapacağımızı şimdi size anlatıyorum. Sorunuz olursa bekliyorum soruları da. Buraya kadar isterseniz videoyu durdurup kendi ölçülerinizi yazıp formülü yazıp daha sonra videomuza devam edebilirsiniz. Evet, gözüküyor mu? Şöyle bir kontrol de edeyim. Tamam. Formülümüz buydu. Pens payı kalça eksi bel diye yavaş yavaş ben şimdi size anlatmaya başlıyorum. Pens payı kalça eksi bel. Yani bizim ölçüleri de şöyle görebileceğiniz gibi bir yere koymaya çalışayım bozmadan. Kalça ölçümüz kaç? 98. Bel ölçümüz kaç? 74. Eşittir. Hesaplıyoruz. 98. Tabi bunu da şimdi bana oğlum bıraktı. Normalde cep telefonundan hesaplayıveriyorum ama şu an çekim yaptığım için 98 eksi 74 eşittir 24. 24. Nedir bu? Bizim 24 arkadaşlar pens payımız. Buraya kadar herhalde anlaşıldı. Kalçadan beli çıkardım. Yani kalça ölçüm 98, 74'ü çıkardım. Bulduğum sayı benim pens payım. Ön pense gelince ön pens eşittir diyelim. 1 bölü 10 pens payı. Yani ne demek bu? Pens payımız kaç? 24 bölü 10 yapacağız. Tabii şimdi benim üniversiteli kızlarım var, takipçilerim. Onlar hemen araya bir virgül koyup 2,4'ü buldular. Ama bizler bazen o kadar pratik olamıyoruz maalesef. Ne yapacağız? Hemen 24 bölü 10 eşittir 2,4 olarak ön pens payımızı yazacağız. Ön pens payı. Gelelim arka pense. Arka penste bazen biraz kafalar karışabiliyor. Bakın arka penste 1 bölü 6 kalan pens payı diyor. Kalan pens payı. Şuraya eksik yazmışım. Kalan pens payı. Ne demek kalan pens payı? Şimdi onu söyleyeceğim. Bizim pens payımız kaçtı? 24. Değil mi? Peki ön pens payımızı kaç bulduk? Ön pens payımızı kaç bulduk? 2,4. Şurada dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Ön pens payını bulduğumuz zaman şöyle yapayım. Karışık da anlatmayayım. Ön pens payımızı 2 ile toplayacağız. Yani ikisini toplayacağız. 2,4 artı 2,4 olarak yazacağız. Yani 4,8 santim olarak bulacağız. Anlaşıldı mı buraya kadar? Anlaşılmadıysa gerçekten başka bir videoda çekerim yani sizin için. Arka pense gelince 1 bölü 6 kalan pens payı şu demek oluyor arkadaşlar. 24 santim bizim pens payımızdı. Öyle değil mi? 24 santim bizim pens payımızdı. Kalan pens payını bulmamız için 24'ten ön pens payını çıkarmamız gerekiyor. Eksi 4,8
8. Hemen çıkarıyoruz. 24 eksi 4,8 eşittir 19,2 santim. 19,2 santimetre. Bu bizim neyimiz? Kalan pens payımız. Şimdi ne yapacağız arka pensi bulmak için? 1/6 kalan pens payını bulacağız. Kalan pens payımız kaçtır? 19,2 bölü 6 yapacağız. Hemen yapalım onu da. 19,2 bölü 6 eşittir 3,2. 3,2 de bizim arka pens payımız. Şurada unutmamanız gereken, daha doğrusu aslında benim hatalı ya da eksik anlattığım, ön pens payını bulduktan sonra 2 ile toplamamız gerektiği idi. Tamam mı? Ön pens payımız aslında bunu alacağız, kalan pens payını bulurken. Tekrar ediyorum. Başka bir kalem alarak elime. Kalça ölçüsünden bel ölçüsünü çıkardım. 98'den 74'ü çıkardım. Pens payımı buldum. Pens payım benim 24. Ön pensi bulmak için de pens payımı 10'a böldüm. Yani 24 bölü 10 eşittir 2,4 oldu. Onu da şurada ikisini birbiriyle toplamam gerekiyordu. Onu atladım. Şuraya dikkat edin. 2,4, 4,8'i buluyorduk. Tamam mı? Buraya kadar ön pensi hesaplamış oluyorduk. Arka pense gelince kalan pens payını bulmanız gerekiyordu. Kalan pens payı da bizim normal pens payımızdan ön pens payını çıkartarak bulduğumuz sayı idi. O sayıyı da 6'ya böldüğümüz zaman biz arka pensimizi bulmuş oluyorduk. Sorularınız olursa bekliyorum. Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım işe yarar olmuştur. Ama bu bizim ilk pantolon pensi anlatmamız olmayacak. Mutlaka kendi ölçülerimize göre de pantolon kalıbı çizerken sizlere anlatacağım. İsteyenlerle tekrar özelden ölçü kağıtlarımı, fotoğraflarını paylaşırım. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Herkese güzel tatil diliyorum. Çocuklarınızla beraber evdesiniz biliyorum. Sevgilerimi yolluyorum.